Merhaba Burç TV takipçileri, tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için tekli bir fal kapattım. Bunu kendiniz için, bir niyetiniz için, bir adağınız için ya da bir başkası için niyet edip tutabilirsiniz. Ben de bunu yorumlamaya çalışacağım. Bakalım niyetinizde neler çıkmış, sizi neler bekliyor. Hep birlikte bakalım. Burada bir belge almışsınız. Yani sanki uzun zamandır beklediğiniz bir belgeye, yani bir belki kursa gittiniz, belki işinizle ilgili bir başarı belgesi olabilir, okulla ilgili bir diploma olabilir. Yani bir belge almışsınız, bir başarı elde etmişsiniz ve elinizde tutuyorsunuz bunu. Sizin için aydınlık bir yol açılmış. Fakat burada iki kişiyle yani tartıştığınızı görüyorum. Bir konu hakkında özellikle uyuşamadığınızı görüyorum. Sanki iki tane çift var. Yani dört kişisiniz ve bu iki kişi arasında olan sorunlar, sıkıntılar size de yansıyor. Sanki bir bağ, bir akrabalık, bir diyalogla ilgili bir şey bu. Dışarıda görünüyorlar fakat yaşanılan sorunlar, sıkıntılar sanki sizin evinize ya da size ilişkinize dahil oluyor. Yani etki ediyor diyebilirim. Bir insanın sürekli iğneleyici laflarına maruz kalıyorsunuz. Yani bu durumdan oldukça rahatsızsınız, oldukça sıkılmışsınız. Fakat isminde bir E harfi olan insan, yani adında da olabilir, soyadında da olabilir. İyi, güzel bir haber alacaksınız. Yani sanki bu beklediğiniz işle ilgili, belki işinizle ilgili, yaptığınız işle ilgili bir haber. Hakikaten sizi çok mutlu edecek, sevindirecek bir haber olacak. Şu dönemde biraz sıkıntılar yaşadığınızı görüyorum. Yani bazı şeyler hakikaten hayatınıza kötü anlamda, yani olumsuz anlamda etki etmiş. Hani özellikle sanki bir şeyin üstüne çizgi çekmek istiyorsunuz. Yani yaşadığınız bir ilişki olabilir, farklı bir şey olabilir. Yani bu bir insan olabilir, bir iş olabilir. Dediğim gibi bir şeyin üstünü çekmek, yani üstünü çizgi çekmek, yani hayatınızdan belki çıkarmak, onu yapmamak istiyorsunuz. Ani bir karar verebilirsiniz ve dalgalı bir dönemde olduğunuzu görüyorum. Yani birçok şeyde sanki karar aşamasında gibisiniz. Hayatınızla ilgili bazı planlarınız var, gelecekle ilgili şeyler. Sanki böyle uhdeleriniz var, yani yapmak isteyip sanki yapamadığınız şeyler böyle aklınızın bir köşesinde. Belki gelecek yeni yılda bunları hayata geçirebilirsiniz. En azından deneyebilirsiniz, bir adım atabilirsiniz, hayallerinizin peşinden koşabilirsiniz. Sanki başka bir şehirde ya da bir başka ülkede yaşamak istiyorsunuz. Yani size bir yol var, bir telefon var, uzak bir yoldan gelen bir telefonla haber alacaksınız. Sanki bir anda karar vereceksiniz. Yani bir anda karar veriyorsunuz diyebilirim. Dediğim gibi farklı bir yerde, farklı bir şehir, farklı bir ülkede hayatınıza devam edebilirsiniz. Özlediğiniz fakat uzakta olan bir insan var. Hakikaten o da sizi çok özlemiş. Sanki aranızdaki mesafe ne kadar uzak olsa da hani birbirinize bağlısınız. Birbirinizle sürekli iletişim halindesiniz. Ve gerçekten bir şurada böyle büyük bir uçak var. Dediğim gibi size güzel, uzun ve belki de kalıcı bir yol. Yani orada yaşayacaksınız, hayatınızı orada devam ettireceğiniz bir anda karar vererek bir yere yerleşebilirsiniz. Dediğim gibi sanki birçok kararları aniden böyle peş peşe vereceksiniz. Birçok hayalinizin belki de gerçekleşmesi için adımlar atacaksınız. Şu an sanki nasıl derler, hani sudan çıkmış balık gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yani evet, bir şeyler var, planlar var fakat hani nereden başlamam gerektiğini diye kendinizi düşünüyorsunuz, sorguluyorsunuz. Böyle bir karışık bir dönemdesiniz. Yani bunu söylemek istiyorum. Ve hakikaten evet, içiniz biraz böyle çalkantılı, duygusalsınız.
Çok inişli çıkışlı bir dönem geçirmişsiniz. Bu sizi oldukça yormuş, üzmüş. Tabağınıza bakalım neler çıkmış. Evet. Dediğim gibi burada anlaşamadığınız bir kişiyle bir şeyi noktalayacaksınız gibi görünüyor. Bir ayrılık, bir kopukluk söz konusu. Fakat siz 3 arkadaş ya da 3 dost kişi bir konuda karar vereceksiniz. Belki de dediğim gibi uzak bir yere beraber gideceksiniz. Belki de yani bir ortaklık, bir iş olabilir. Böyle bir şeye sanki adım atacaksınız ve hakikaten bunun olmasını canı gönülden isteyen, dileyen de dördüncü bir kişi var hayatınızda. Yani sizin hayatınıza en iyi şekilde ilerlemesini, hayallerinizin gerçek olması için dua eden, sabreden, size iyi şeyler dileyen, sizler için, üçünüz için de dileyen bir insan, bir kişi var. Müzikle sanki uğraşan da bir insan var ya da bu sizseniz eğer ya da bir hobi de edinebilirsiniz kendinize. Sanki böyle müzikle uğraşacağınız ya da müzikli bir yere gideceğiniz bir şey gözüküyor. Hakikaten çok karışık bir zaman, karışık bir hayat olmuş sizin için. Sanki böyle bir şeyler hiç doğru gitmemiş. Yani sanki temel sağlam değilmiş ve hep böyle bir yıkılma tehlikesi yaşamış. İşte hep böyle bir çalkantılı olmuş, yani bunu söylemek istiyorum. Dediğim gibi eğer bu böyle bir ilişki yaşıyorsanız hakikaten nokta koyacaksınız böyle bir ilişkiye ve şurada gördüğünüz gibi 3 vakit var. Size hakikaten 3 vakitte güzel bir yol, güzel bir hayat, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç bekleyecek sizi ve hani bereketli bir dönem olacak. Yani maddi kazancınızı kazanç elde edeceğiniz bereketli bir ve şanslı bir yıl olacak. Ve dediğim gibi hayalinizin peşinden gideceksiniz. En kötü yönüm sadece duygusallık diye nitelendiriyorsunuz. O yüzden yaşadığınız ilişkide, yaşadığınız duygusal anlamdaki ilişkinizde çok yaralar almışsınız bunun için. Hani duygularınızı bastıramıyorsunuz, coşkulu yaşıyorsunuz ve bu anlamda hakikaten üzülen tarafta siz olmuşsunuz. Sadece çok duygularınıza yenilen bir insansınız, yenilen bir kişisiniz. Ama bir arkadaşınız, bir dostunuz var. Sanki uzun zamandır görüşmemişsiniz, görüşememişsiniz. Fakat ondan alacağınız, o kişiden alacağınız tavsiyeler üzerine bazı adımlar atacaksınız ve sanki hayatınızı şekillendirecek bir takım adımlar atacaksınız. Yani belli bir yola geçeceksiniz. Yeni bir yol, yeni bir hayat, yeni bir hane. Yani inanın yeni yılda bütün yenilikler sizinle olacak. Ne yapmak istiyorsanız, nerede yaşamak, nerede olmak, işte kimlerle birlikte olmak istiyorsanız bunları yaşayacağınız bir yıl, bir sene olacak. Ve kapalı bir kutu gibisiniz. Hani dediğim gibi bir dostunuz var, sadece sanki onu anlatıyorsunuz, onunla konuşuyorsunuz. Çok kapalı kalmışsınız, yani duygularınızı çok bastırmışsınız. O yüzden de hakikaten sizi bu strese sokmuş bir durum. Yani böyle bir kapalı alanda kalmış, nefes alamıyor gibi hissediyorsunuz. Fakat dediğim gibi şöyle özetlemek gerekirse sıkıntıları atıyorsunuz. Yeni bir hane, yeni bir hayat bir kere sizi bekliyor ve muradınıza ereceğiniz, çok özellikle önemli bir konuda karar vereceğiniz bir yıl olacak sizin için.
Ve iki kişi çok sırt sırta olacaksınız bütün bir yıl, hep beraber, hep sırt sırta kuvvet vereceksiniz birbirinize. Bir dostunuz olacak hayatınızda. Tamamen kendinizi bu yeniliklere, yeni bir hayata adapte edeceksiniz. İnşallah her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşça kalın.